Merhaba meraklı bakışlar ailesi. Atlantis, insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri. Binlerce yıldır varlığı tartışılan, bir efsaneden öteye geçip geçmediği hala bilinemeyen bu gizemli medeniyet, bugüne kadar sayısız filme, kitaba ve araştırmaya konu oldu. Atlantis gerçekten var mıydı? Ve neden bir gecede sular altında kalarak tarihten silindi? Gelin, Platon'un eserlerinden yola çıkarak bu büyüleyici efsanenin sırlarına ve gizemli gerçeklerine birlikte göz atalım. Atlantis'in hikayesi ilk kez antik Yunan filozofu Platon'un M.Ö. 360 yılında kaleme aldığı Timaeus ve Critias adlı eserlerde yer aldı. Platon'a göre Atlantis, büyük bir deniz gücüydü ve Herkül'ün sütunlarının yani bugünkü Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde yer alıyordu. Bu uygarlığın zenginliği, teknolojisi ve güçlü ordusuyla tanrılar tarafından kutsandığı bilinmekteydi. Fakat bu kutsallık zamanla yerini kibir, yozlaşma ve ahlaki çöküşe bıraktı. Zeus, Atlantis halkını cezalandırmaya karar verdi ve bu uygarlık bir gecede dev depremler ve tsunamilerle yok oldu. Atlantis, efsanevi bir uygarlık olarak tasvir edilmiştir. Platon, Atlantis'i ileri teknolojiye, zengin kaynaklara ve güçlü bir topluma sahip adeta bir ütopya gibi betimlemiştir. Şehir, konsantrik halkalar halinde inşa edilmiştir. Bu halkalar, savunmayı ve ticareti kolaylaştıran su yollarıyla çevrilidir. Şehrin tam merkezinde devasa bir saray ve Poseidon'a adanmış görkemli bir tapınak bulunur. Tapınak saf altından yapılmıştır ve çatısı fil dişiyle süslenmiştir. İçerisinde Poseidon'un dev bir heykeli yer alır. Heykel altınla kaplanmış ve 4 büyük deniz atının çektiği bir arabada resmedilmiştir. Atlantisliler, tarım, hayvancılık ve mühendislik konularında son derece gelişmiş bir uygarlık kurmuşlardır. Şehirlerinde insanlar için özel olarak tasarlanmış su yolları, limanlar ve sulama sistemleri vardır. Bunun yanı sıra Atlantis halkı doğayla uyum içinde yaşayan bir medeniyet olarak tanımlanır. Bu uyum, onları diğer uygarlıklardan ayıran en büyük özelliklerden biridir. Ancak bu uyum ve denge zamanla bozulmuştur. Atlantis halkı zamanla kibirlenmiş, daha fazla güç ve zenginlik arzusu içinde yozlaşmıştır. Atlantis'in zenginliği ve ihtişamı yalnızca şehir yapılarıyla sınırlı değildir. Platon'un yazılarında Atlantis'in altın, gümüş ve diğer değerli taşlarla dolu olduğu belirtilir. Atlantis, ticaret yollarının merkezindedir ve bu sayede dünyanın dört bir yanından zenginlik akışı sağlanmaktadır. Doğa kaynaklarının bolluğu, Atlantis'in ekonomik gücünün temelini oluşturur. Tarım arazileri verimlidir. Hayvancılık ileri düzeylidir ve denizcilikte zirveye ulaşmışlardır. Ancak bu zenginlik, halkın ahlakını bozmuş ve onları tanrıları kızdıracak kadar kibirli hale getirmiştir. Platon'un hikayesine göre Zeus, Atlantis halkını cezalandırmaya karar verir. Tanrıların öfkesi, bir gecede şiddetli depremler ve dev dalgalarla büyük medeniyeti yok eder. Atlantis sulara gömülür ve bir daha asla bulunamaz. Ancak bu hikaye birçok araştırmacının zihninde bir soru işareti olarak kalır. Atlantis gerçekten var mıydı? Yüzyıllar boyunca araştırmacılar Atlantis'in izlerini bulmaya çalıştı. Bu çalışmalar Atlantis'in varlığına dair farklı teorileri de beraberinde getirdi. Atlantis'in adı Antik Okyanusu'ndan gelmektedir. Bu teoriye göre Atlantis, Platon'un da dediği gibi Herkül'ün sütunlarının ötesinde, Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alır. 19. yüzyılda Amerikalı yazar Ignatius Donnelly, Atlantis'in gerçekten Atlantik Okyanusu'nda yer aldığına inanır. Donnelly, Atlantis'in bir zamanlar dünya üzerindeki medeniyetlerin kaynağı olduğunu ve teknolojik bilgi birikiminin diğer toplumlara aktarıldığını öne sürer. Ancak bu teori, derin deniz araştırmalarında hiçbir kalıntıya rastlanmadığı için tam olarak kanıtlanamaz. Bir diğer popüler teori ise Atlantis'in bugünkü Santorini adası olabileceği yönündedir. Milattan önce 1600 civarında yaşanan dev bir volkanik patlama,
Santorini'yi yok etmiştir. Bu patlama Akdeniz'de büyük bir tsunami'yi tetikler ve Girit'teki Minoan uygarlığını da etkiler. Araştırmacılar Santorini'de bulunan gelişmiş şehir düzenini ve büyük ticaret ağlarını Atlantis'e benzetmektedir. Ancak Atlantis'in tam olarak Akdeniz'de yer aldığına dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. Daha sıra dışı bir teori ise Atlantis'in aslında Antarktika'da yer aldığıdır. Bu teoriye göre Atlantis bir zamanlar daha sıcak bir iklimde bulunuyordu. Ancak dünyanın kutup eksenindeki değişimler sonucu Antarktika buzullarla kaplandı ve Atlantis de buzulların altında kaldı. Modern teknolojilerle yapılan buzaltı araştırmaları bu teoriyi güçlendirmese de Antarktika'nın Atlantis olabileceği fikri birçok komplo teorisyeni tarafından desteklenmektedir. 1968 yılında Bahamalar'da denizin altında bulunan taş dizilimleri Atlantis'in kalıntıları olarak yorumlanmıştır. Bu taş dizileri Bimini yolu olarak adlandırılmıştır. Bazı bilim insanları bu yapıların insan eliyle yapılmış olabileceğini öne sürerken diğerleri bunun bir doğal oluşum olduğunu savunmaktadır. Bimini yolu bugüne kadar Atlantis'in varlığına dair somut bir kanıt olarak kabul edilmemiştir. Atlantis'in Atlantik Okyanusu'nda yer aldığını savunan bir başka teori, Atlantis'in bugün Azor Adaları olarak bilinen bölgede bulunduğudur. Azor Adaları, deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalmış büyük bir kara kütlesinin kalıntıları olabilir. Bu bölgedeki deniz tabanı araştırmaları, geçmişte büyük bir kara parçasının varlığına işaret etmektedir. Bazı arkeologlar, Atlantis'in aslında İspanya'nın güneyinde yer alan efsanevi bir uygarlık olan Tartessos ile bağlantılı olabileceğini öne sürmektedir. Bu uygarlık, zenginliği ve ticaret ağı ile tanınsa da ani bir şekilde tarih sahnesinden silinmiştir. İspanya'nın Cadiz şehri yakınlarında yapılan kazılar, bu teoriyi güçlendiren kalıntılar ortaya çıkarmıştır. Atlantis'in varlığına dair kanıt arayışları, yalnızca bilim insanlarının değil, aynı zamanda komplo teorisyenlerinin ve hatta hükümetlerin de ilgisini çekmiştir. Örneğin Nazi Almanyası, Atlantis'in Aryan ırkının atası olduğuna inanmış ve bu kayıp kıtanın izlerini bulmak için araştırmalar yapmıştır. Atlantis'in hikayesi, popüler kültürde de sıkça yer almıştır. Atlantis'in varlığına dair tartışmalar, arkeologlar ve tarihçiler arasında hala devam etmektedir. Bazıları, Platon'un Atlantis hikayesinin yalnızca bir alegori olduğunu, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlatmak için yazıldığını savunuyor. Diğerleri ise Atlantis'in gerçekten var olduğuna ve hala bulunmayı bekleyen bir sır olduğunu inanıyor. Atlantis'in hikayesi, yalnızca bir kayıp uygarlığın ötesinde, insanlığın hırsları ve hataları üzerine bir uyarı niteliği taşır. Bu efsane, tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Eğer bir gün Atlantis bulunursa, insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olabilir. Ancak bulunmasa bile bu hikaye, hayal gücümüzü beslemeye ve bizi büyülemeye devam edecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Atlantis gerçekten var olmuş olabilir mi? Yoksa bu hikaye yalnızca bir efsaneden mi ibaret? Belki de cevap okyanusun derinliklerinde bizi bekliyordur. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.